Merhaba arkadaşlar. Bugün de size elimde bulunan minik deri parçalarından bir bozuk para cüzdanı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Elimde bulunan arkadaşlar bu kalıbı A4 kağıdının üzerine koyacağım ve blogumda yayınlayacağım. Şimdi kalıbımı derinin üzerine koyup gümüş kalemle şu şekilde çizmek suretiyle cüzdanın parçalarını çıkartıyorum. Kapağını siyah yapacağım. Bu şekilde olursa düz olur. Tersinden çizersem. Şu kısımda kilidimizin olduğu yer. Şurası olacak arkadaşlar. Şu kapak. Şimdi arka kısmını keseceğim. Bunu da tersten yapayım. Böyle iki tarafa. Evet, kesiyorum şimdi. Şu da kapak olacak. Derilerin kenarlarını ben bir deleyeyim. Arkadaşlar derilerin kenarını delmek için şöyle yapacaksınız. Ben genelde göz kararı tutarım ama siz şöyle derinin kenar kısmından 2 ya da 3 milim mesafe bırakacak şekilde şöyle bir iz bırakın. Yani çizgi atın şöyle. Ve bu çizginin üzerinden derinizi delmeye başlayabilirsiniz. Ben böyle bir çizgi yapmıyorum. Size göstermek amacıyla yaptım. Şimdi bakın burayı çizdim. Şu şekilde çivimi tutuyorum ve vuruyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı boydan boya deleceğiz. Delerken şimdi bakın en son şöyle yapayım. Bakın şurada daha gözükür. En son deldiğim deliğe çivimin en başındakini koyuyorum. Öbürünü yanına koyup vuruyorum. Bakın en son deldiğim deliğin içine geçiriyorum. Vuruyorum. Bu şekilde arkadaşlar deliklerin arasındaki mesafede eşit bir şekilde kalmış oluyor. Derinin kenarından şöyle 2-3 milim bir mesafe bırakıyoruz şuradan ve çiziyoruz. Şöyle ve bu çizginin üzerinden deliyoruz. İster böyle çizin, isterseniz benim yaptığım gibi göz kararı gidin. Bu şekilde deliyoruz. Şimdi çivimin en baştaki şu ucunu şu deldiğim kısma koyuyorum. Bu şekilde dikiyorum ve vuruyorum. Deldiğim kısmın içine koyuyorum, vuruyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sakın hani bunu deldikten sonra bunu böyle buradan vurayım demeyin. Çünkü şu mesafeyi yakalayamazsınız. Bu çiviyi kullanmanın püf noktası bu. En son deldiğiniz yere çivinin birini koyuyorsunuz ve devam edip gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bunu dikmeye başlayacağım. Önce şu kapağı gövdeyle birleştirmem gerekiyor. Bunun için arkadaşlar önce şöyle yapacağım. Şu kağıt bantlardan elinizde mutlaka bulunsun.
kağıt bandımı önce şunun birine yapıştırıyorum. Şöyle. Arkadan. Bakın. Tamam mı? Bunu da buna tutturuyorum. Şöyle. Bu kağıt bant derimin kaymasına engel oluyor arkadaşlar. İğnemi böyle geçiriyorum şu delikten. Bakın. Dikişe dikkat edin şimdi burada. Şuradan iğnemi daldırıyorum. Şöyle. Bakın. Şu aradan çıkartıyorum. Şuradan. Şu aradan çıkartıyorum ipimi. İğnemi. Şöyle üstünde bir şerit oluştu. Gördünüz mü? Şimdi bunu buradan tepeden aradan iki derin arasından sokuyorum. Ve çekiyorum. Burayı sıkıştırdım. Şimdi bu şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Şuradan. Artık ipimin ucunun çıkmasına imkan yok. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya sokuyorum. Şöyle. Şu aradan çıkıyorum. İki derinin arasından çıktım arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Yine iki derinin arasından alta geçtim. Şu pislik girdi içine. Bunları temizlemem gerekiyor değil mi? Sonra alttaki ipimi bu sefer alttaki delikten çıktım yukarı. Böyle dikeceğiz arkadaşlar. Şuradan sokuyorum. Şöyle şu aradan çıkıyorum bakın. Yatırıyorum. İki derin arasına girdim ve şuradan çıktım. Şuradan. Bakın. Siyahtan içeriye girdim. İki derin arasından yukarıya çıktım. Elimle sıkıştırdım. Yatırdım. Ve iki derinin arasından girdim. Bana göre sol taraftaki delikten çıktım. Şöyle. Yine iki derinin arasından girdim. Bu sefer şu taraftan çıktım. Açık renkli derin oradan çıktım. Tekrar şuraya girdim. İki deri arasından çıktım. Ve şöyle sıkıştırdım. Şimdi bunu buradan geçireceğim. Şöyle şu kısma arkadaşlar geri döndüm. Bakın arka görüntüsü böyle. Şimdi artık bitti. Şu kısım bitti. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İpimi direkt koparmıyorum. Şunların arasından geçirerek şöyle yukarıya doğru çekiyorum. Buradan tekrar şöyle bir daha giriyorum. Yani ipin kendi katından giriyorum arkadaşlar. Ve şöyle buraya bir düğüm atıyorum. Sonra bunu kesiyorum. Kestikten sonra da arkadaşlar çakmakla yakıp buraya yapıştırıyorum. Artık bu bantları söküyorum. Bu şekilde oldu. Bakın. Şöyle arkadaşlar yapıştırıyorum. Buradaki kire bakmayın siz, orayı temizleyeceğiz. Kaslarımıza şöyle yapıştırıyoruz. Şimdi kenarını keseceğiz. Şunu sokuyorum bunun içine. Evet. Ve şunu buraya geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar alt kısmına bunu oturtup üstten basıyorum.
kilidin yeri de şurası. Şurası işaretledim. Şimdi böyle koydum. Şimdi bunu basıyorum. Tamam. Şimdi bunun astarını da yapıştıralım. Kenar fazlalıklarını alıyoruz. Evet. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar bunu artık. Evet arkadaşlar, dikişe başlıyorum. İpimi taktıktan sonra şöyle küçük bir düğüm atıyorum şuraya, uç kısmına. Ve çakmakla yakıyorum. Yaktıktan sonra arkadaşlar önce şu mesafeyi dikeceğim. Onun için şöyle arkadan, yapışkan astarım çok kuvvetli yapıştığı için arkadaşlar katını açamıyorum. Eğer katını açmış olsaydım o araya girerdim. Ama açamadığım için şöyle bir giriş yapıyorum şu kısmına. Ve sonra şöyle geçiriyorum burada. Çapraz dikiş yapacağım arkadaşlar ben. Evet. Şimdi başa geldim arkadaşlar. Bunu şu kenara tutturacağım. Arka kenara. Zaten benim birleşme yeri neresiydi arkadaşlar? Burasıydı. Buradan şu şekilde geçiyorum içeriye. Şöyle sıkıştırıyorum. Ve aynen şurada yaptığım gibi düz dikiyorum. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bu sefer böyle geleceğiz. Geri. Ve böyle geri dönüyoruz. Sonra kapağı dikeceğim. Evet arkadaşlar, böyle buraya kadar geleceğim. Buradan itibaren de kapağı yapacağım. Artık bu tarafı, yani kapak kısmını dikmeye başladım. Aynı şekilde arkadaşlar. Önce böyle düz dikeceğim. Sonra geri dönüp çaprazını dikeceğim. Aynı. Evet, kapağında şöyle sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi yine buraya giriyorum. Ve bu sefer geri dönüyorum. Şöyle döneceğim. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cüzdanım tamamlandı. Bitti.
Yani çok sade olduğu için ben bunun şu kısmına şöyle bir tane değişik bir süs yapmak istiyorum. Şöyle 50 kuruşlardan 50 kuruş büyüklüğünde bir yuvarlak kestim. Bunun üstüne bir de 10 kuruş büyüklüğünde de şöyle siyahtan bir yuvarlak keseceğim. Alttan şöyle kenarlarına hareket veriyorum. Şimdi siyahı yapıyorum arkadaşlar. Siyahı da aynı yapacağım. Ben bunu buraya koyuyorum. Bunu da bunun üstüne koyuyorum. Koydum. Şu rivetin üstünü de bunun üstüne takıyorum. Şöyle şimdi zımbalıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekildedir. Şöyle alta geçirdim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minik deri parçalarımdan oluşan bir bozuk para cüzdanı yaptım size. Sizinle paylaştım. Videom burada sona erdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.